Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Egehan Ertan. Apple'ın etkinliğinde saatleri bir yana telefonlardan da bahsedildi. İsterseniz gelin şu Apple'ın yeni telefonlarına bir bakalım. Vallahi bayılıyorum böyle girişlere ya. Böyle introlara hastayım, yani hastasıyım. Her neyse. iPhone 14 Pro Max'te tanıtılan Dynamica'da direkt iPhone 15'te birlikte geliyor. Artık iPhone 15'te birlikte Dynamica'dayı da kullanabileceğiz. Ayrıca ekran konusunda da zengin renkler olduğu söyleniyor. Yani yeni HDR teknolojisinden bahsedildi ama bunu ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim sana. Yani videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim. Ayrıca ses desteği olarak da Dolby Vision ile çalışıp daha kaliteli bir ses hedeflemeyi söylüyorlar. Hazır ekrandan bahsetmişken de ekran parlaklığından bahsedeyim. Normal şartlarda 1600 nit, güneşli havalarda 2000 nit'e kadar çıkan bir parlaklık olduğundan bahsettiler. Yani bu da ne oluyor? iPhone 14'ün tam olarak 2 katı olmuş oluyor. Daha parlak bir ekrana sahip olacağız iPhone 15 ile beraber. Yeni iPhone 15 iki farklı boyutta geliyor. Bir tanesi normal iPhone 15 6.1 inç boyutunda. Diğeri iPhone 15 Plus olarak isimlendirdikleri 6.7 inç boyutunda gelecek. Bu da ne olacak? iPhone 15, 15 Plus gibi iki tane farklı telefon çıkartmış olacaklar aslında. Ve yeni çerçeve ise havacılık sınıfı bir çerçeve olarak kullanacaklarını söylediler. iPhone 15 5 farklı renkte geliyor. Pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah. Bu arada oraya bakıyorum, yanlış bir şey söylememek adına bilginiz olsun. Ekran koruyucu olarak iPhone'larda seramik kalkan adını verdikleri bir teknoloji geliştirip bu teknolojinin de suya ve toza uzun süre dayanabildiğinden bahsettiler. Gelelim yeni iPhone 15 ve 15 Plus'ın kamera özelliklerine. Kameramız ana kamera olarak 48 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. 26 mm geniş açı ve f1.6 mm diyafram açıklığına sahip olacaklarından bahsettiler. 48 megapikselin çalışma stili fotoğrafı çektikten sonra Photo Engine teknolojisi ile ışık yakalama için optimize edilmiş görüntüyü alıp o fotoğrafın en zengin ayrıntılar için en yüksek çözünürlüklü görüntüyle birleştirip bize 24 megapiksel bir fotoğrafın 2 kat çözünürlüğü arttırılmış haline veriyor. Yani bu şekilde 48 megapikseli yakalamış oluyoruz. Optik kalitede fotoğraf ve 4K video çekmek için 2x telefoto özelliğini etkinleştirmişler. Bunu da sensörün ortasındaki 12 pikseli kullanarak yaptıklarından belirtmişler. Ayrıca 2x telefoto kamerayı kullanırken de diyafram açıklığını aynen koruduklarını söylediler. Yani bu da ne oluyor? Bir nevi geniş açı prime bir lens gibi oluyor. Yani diyafram açıklığınız değişmiyor. Yeni iPhone'larla birlikte portre modunu da söylediler. Portre modundan bahsettiler ve portre modunun artık daha kolay çekilebileceğinden bahsettiler ki ben portre fotoğrafı çekerken çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Yani düşünenler varsa, zorlandıklarını düşünenler varsa yorumlarda yazabilir. Aslında kolay çekilebilecek demelerinin sebebi artık normal bir fotoğraf çekseniz bile iPhone'un ayrıntılı derinlik öğrenme teknolojisi sayesinde normal bir fotoğrafı portre modundaymış gibi artık biz kendimiz dizayn edebileceğiz tekrardan. Ve ayrıca bu modda da derinlik öğrenimi kendisinde yaptığı için, yani siz aslında normal bir fotoğraf çekip sonradan portre moduna dönüştürüyormuşsunuz gibi olduğu için eğer yanlış bir yere netlediyse veya portre modunda siz çektiğiniz yeri değil de başka bir nesneyi netlediyse daha sonradan bunun odağını da değiştirebileceğiz ki bu bence çok güzel bir
şey. Yani bunu bir telefonun yapıyor olması, ki bu özellik birçok kamerada bile yok şu an ve bunu telefona getiriyor olmaları devrim diyebilirim. Kamera ile birlikte çektiğimiz fotoğraflarda da yeni bir iyileştirme oldu. Da biliyorsunuz videonun başında söylemiştim, yeni HDR teknolojisinden bahsetmişlerdi. Yeni HDR teknolojisiyle gökyüzüyle nesneleri yapay zeka tespit edip çektiğimiz fotoğraflarda daha güzel renklere, gerçekçi cilt tonlarına ulaşmış olacağız. Gelelim yeni iPhone 15'lerin performans özelliklerine. iPhone 15 bir önceki neslin Pro Max'ine tanıtılan A16 Bionic çip ile geliyor. Ayrıca pil ömründe de bir iyileştirme olduklarını söylüyorlar. Artık kullandığımız uygulamaların daha az güç harcayıp telefonun bataryasını da tüm güne yayabileceklerini söylediler. Bir önceki saatleri incelediğim videoda bahsettiğim uzaktan iletişim bilgilerini paylaşabilme özelliği iOS 17 ile birlikte artık telefonlara da geldi. Kısaca ondan da bahsedeyim. Saatleri birbirine yakınlaştırdığımız zaman iletişim bilgilerinizi birbirinizle paylaşabiliyorduk. Artık bu telefonları da birbirine yakınlaştırdığımız zaman tekrar iletişim bilgilerini paylaşabileceğiz. Gelelim şarj girişi ve bağlantı konusuna. Artık Lightning'i unutup yerine USB-C'yi konuşmaya başlayacağız. Çünkü USB-C bizim hayatımıza iPhone'la birlikte tekrardan dahil oluyor. Biliyorsunuz daha önce artık bir sürü teknolojik aletlerde USB-C teknolojisine geçilmişti. Daha hızlı aktarımlar, daha hızlı şarjlar gibi şeylerden bahsediliyordu. Artık iPhone'un da bu teknolojiye geçmesi bence güzel olmuş. Artık fazla kabloyla uğraşmayacağız. Artık tek kabloyla birçok teknolojik aleti hem şarj edip hem de aktarım sağlayabileceğiz. Bu konuda sizin de düşünüyorsunuz. Yorumlarınızı merak ediyorum. İsterseniz yorumlarda konuşabiliriz. iPhone 15'ten bu kadar da bahsedeceklerim. İsterseniz gelin bir de Pro ve Pro Max modellerine bir bakalım. Evet, gelelim artık şu iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine. İlk önce iPhone 15 Pro Max'in kasasından başlamak istiyorum. iPhone 15 Pro Max'in kasası zaten introda da göründü. Titanyum alışımından yapılmış. Üst düzey askeri donanıma sahip olarak ve güvenlik açısından bu şekilde yapmışlar. Tabi titanyum ne oluyor? Hem hafif hem dayanıklı olduğu için darbelere ve çizilmelere karşı önlüyor. Bir de şöyle bir söylenti var, o konuda pek emin değilim. Parmak izleri hakkında tutmadığı söyleniyor. Bilginiz olsun. iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri için Apple diyor ki şu ana kadar yaptığımız ve geliştirdiğimiz en profesyonel telefon olduğundan bahsediyor ve bunun altını çizerek de söylüyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te de iPhone 15'te olduğu gibi seramik kalkan burada da geliyor. Seramik kalkanın olması hem iPhone 15'te hem iPhone 15 Pro ve Pro Max'te olması birçok açıdan iyi oluyor. Çünkü biliyorsunuz iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerin ekranları ucuz olmayacaktır. Yani bir önceki nesillerde de ekranlar hiç ucuz değildi yani. Bu yüzden buna da getirmeli ve her iki modelde de bunu sağlamaları çok güzel olmuş. Bahsettiğimiz gibi iPhone 15 Pro ve Pro Max olarak iki model çıkacak. Aynı 15 Plus'ta olduğu gibi iPhone 15 Pro 6.1 inç, iPhone 15 Pro Max 6.7 inç boyutlarında çıkacak. Maalesef artık iPhone'larda bulunan sesliye alıp sessize alma butonu kalkıyor. Onun yerine bir aksiyon butonu olarak adlandırdıkları bir buton koymuşlar. Buna tabii ki de farklı özellikler atayabiliyorsunuz ama zaten iPhone'u birçok kez yanlışlıkla sessize aldığımızı düşünürsek artık bunu buton şeklinde olması bunu daha çok kullanacağımız anlamına geliyor ama yanlışlıkla. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde de Always On Display olacak. Always On Display'i bilmeyenler için kısaca bir özetleyeyim. Telefonu masaya bıraktığınız zaman ekranı sürekli açık kalıyor. Yani saat ve bildirimleri oradan kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzu açmanıza gerek kalmadan. Ve iOS 17 ile birlikte yeni bir mod geliştirip ismine de Standby demişler. Bu da ekranınızı yan çevirip orada saati daha düzgün, daha geniş bir alanda görmenizi sağlıyor. Yani bu kısacası açık konuşmak gerekirse tamamıyla bir ekran koruyucu ama Apple böyle değişik isimler kullanmayı sevdiği için bunu da Standby demişler. Yeni iPhone 15 Pro modellerinde normal iPhone modellerine göre farklılık ve gelişmiş bir işlemci kullandıklarından bahsettiler. Yeni işlemci çipimiz A17 Pro. Bu yeni çip 3 nanometre teknolojisiyle üretilerek max performans elde etmek istediklerinden bahsetmişler. Yeni A17 Pro çiplerinde tam olarak 19 milyar transistör bulunmakta ki 19 milyar transistör söylerken iyi de bayağı bir uzun bir rakam. Ve bu çipten bahsederken şöyle bir şey kullandılar. Ben buna ilk duyduğumda inanamadım. Yani şaka mı yapıyorlar falan diye düşündüm ama arkadaşlar Ray Tracing'den bahsettiler. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Ray Tracing teknolojisini bu çipe sığdırdıklarını söylediler ki Ray Tracing'i şöyle açıklayabilirim size. Spider-Man gibi birçok böyle köklü oyunların, yani büyük firmalı oyunların bazı ekran kartlarında bile zorlarken A17 Pro çipine getirmeleri ve oyunları buna dayalı olarak oynatabilmelerini söylemeleri bence çok güzel bir şey olmuş ki bununla birlikte 4 tane konsol oyununun da iPhone'a çıkacağından bahsettiler. Şimdi şöyle bir oturup düşünmek lazım arkadaşlar. Eğer bu tarz yenilikler gelirse, konsoldaki oyunları telefonlara getirirlerse konsol oyunları biter. Konsol biter daha doğrusu, ondan bahsedeyim. Çünkü bahsettikleri oyunlar az buz oyunlardan değil. 4 tane oyundan bahsettiler. Hemen size onları söyleyeyim. The Division, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Assassin's Creed Mirage. Yani bu 4 oyunda gayet büyük oyunlar ve bunu her yerde istediğimiz zaman oynuyor olabilmemiz bence herkesin işine gelecektir. Ki baktığımız zaman evde oturup konsolun başında oyun oynamak mı yoksa
yoksa her yerde bir istediğimiz oyunu oynamak mı? Bence her yerde oynamak ama evde oynamanın tadı bir farklı olur ama bunu da bir tartışabiliriz isterseniz yorumlarda. Siz ne düşünüyorsunuz? iPhone'larda Type-C'ye geçmemizle birlikte aktarım hızlarında 20 kata kadar çıktıklarından bahsettiler ki bu da çok güzel bir rakam olduğunu söyleyebilirim. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kameralara gelecek olursak yine ana kameramız 48 megapiksel. Yalnız 48 megapikselle gelen Pro'da başka bir özellik var. HEIF formatıyla artık fotoğraf çekebiliyoruz. HEIF formatını size JPEG ile ayıran kısmını şöyle açıklayabilirim. JPEG formatında 4208 bit çekerken HEIF formatında 422 10 bit çekebiliyoruz. Yani bu da bize daha fazla renk ve doğruluk sağlıyor. Normal iPhone 15 modelinde gördüğümüz 2x telefoto burada 5x'e çıkıyor. 5x ile birlikte de daha uzak yerlerden daha yakın fotoğraflar çekebileceğiz. Ve kameradan bahsederken de şöyle bir şey söylediler. Artık USB Type-C'ye geçmesiyle birlikte çektiğimiz fotoğrafları ve videoları harici bir hard diske direkt olarak kayıt alabileceğiz. Bu da bizim depolamamızı hem sağlıklı olacak hem de direkt oradan oraya aktarmakla uğraşmayayım, hard diski oradan çıkartıp başka bir yere takıp orada üstünde işlemeler yapabileceğiz ki bu bence çok güzel bir şey. Bu bazı profesyonel makinelerde bile yok. Bazılarında var ama bence bu her yerde olması gerekli. Her cihazda kullanılabilmesi gerekli ki bize hem depolama alanında tasarruf sunsun hem de işlerimizi kolaylaştırsın. Bu arada video demişken de 4K 60p ProRes görüntü çekebiliyor. 4K 60 FPS çekmek de gerçekten her baba yiğidin harcı değildir. Artı bir de ProRes çekmesi çok daha bambaşka bir şey. iPhone 15 ve Pro'ları ayıran özellikler bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.